Selamlar. Astım hastalığı altında psikolojik nedenlerin yoğun olduğu bir hastalık. Bu yüzden kişinin psikolojik geçmişini bilmeden sadece ilaçlarla bu hastalığı iyileştirmek çok zor. Sorun nefes alıp vermekse hayatla yaşamakla ilgili sorunlarınız var demektir. Hayatın ta kendisi anlamına gelen havayı solumak astım hastaları için zor. Astım hastalarının çözemedikleri hayatla ilgili sorunları, sıkıntıları çocuklukta edindikleri olumsuz inançların uzantısı oluyor. Astım hastalığının nasıl oluştuğuna ve çözümlenmesine madde madde bakalım şimdi. Birincisi suçluluk duygusu. Kişiyi kendine bedel ödetmeye götürüyor bu duygu. Kendisini kişi kabahatli buluyor. Kendisine çok ağır cezalar veriyor kendini suçlu hisseden insanlar. O derece ki kendilerine mutluluğu, başarıyı, huzurlu bir yuvayı, güzel bir hayatı haram ediyorlar. Suçlu olduğu için bedel ödemelidir. Böyle inanıyor ve maalesef insan kendine karşı çok acımasız davranabiliyor. Bedeller ağır oluyor, cezalar fazla fazla. Tabii bunları bilinçli olarak yapmıyor insan ama kendilerine yaptıklarının farkında olmadan hayat acı deyip katlanıyorlar. Genellikle kendini suçlayan anne babalar bu duygularını çocuğuna da geçiriyorlar. Kendilerini suçlamakla kalmıyorlar, çocuklarını da suçluyorlar, onlara öfkelerini boşaltıyorlar. Suçlu hissettirip yargılıyorlar çocuklarını. Çocuk cezalandırılmayı yaptıklarından dolayı kabahatli olduğunu ailede öğreniyor. Tabii o da kendisine cezalar vererek bedel ödettiriyor büyüdüğü zaman. Çocuklara ağır ve uzun cezalar vermek, onları suçlamak çocukta psikolojik sorunlara, özgüven eksikliğine neden oluyor. Kendini suçlu hissetmek genç yaşta bile hastalanmanıza sebep olabiliyor. Bu hastalıklar çok fazla. Bunlardan biri de astım hastalığı. Kişinin kendini affedememesi, kendine bedel ödetip acı çekmesi, hastalanması, kendi gücünü, değerini düşürür ki bu Allah'ın bizden istediği bir şey değildir. Eğer bu birinci madde size uyuyorsa, kendinizi her olayda suçlayıp duruyorsanız, kendinizi bağışlayamamanızdan dolayı kalbiniz daralıp duruyorsa, yapmanız gereken geçmişinizde her ne yaşadıysanız sevgiyle kucaklayın, kendimi affediyorum, kendimi bağışlıyorum deyin. Her ne hata yaptıysam, ne günah işlediysem ben tövbe ettim, inşallah Rabbim de beni bağışladı. Rabbimin beni affettiği gibi ben de kendimi affediyorum deyin. Kendinize sarılın ve hatalarınızı tecrübe basamakları yaparak onların üzerine çıkın, ilerleyin. Suçluluk duygusunu, kendini affetmemeyi çözüm ve çarelerini suçluluk duygusu videomda anlattım. Bu yüzden bu maddeyi fazla uzatmadan geçiyorum. İkinci astım olma nedeni bastırılmış, kendi olma hakkını bulamamış insanlarda görülüyor bu hastalık. Annesi babası çok fazla çalışan, çocuğa ilgi göstermeyen ailelerde çocuklar kendilerinin yok sayıldığına, sevilmediklerine, ilgiyi hak etmediklerine inanırlarsa çocukta astım başlayabilir ya da çocuğun ileride astım hastası olması muhtemel oluyor. Boşanmış anne babaların ya da kavga eden çiftlerin çocuklarında da çocuğun kendisini baskı altında hissetmesinden, çocuğun yok sayılmasından ve çocuğun kendisini suçlamasından dolayı astım görülebiliyor. Bazı ailelerde çocuğun söz hakkı yok, esneklik yok, aşırı titiz kurallar var. Çocuk kuralların dışına çıkamıyor, her anı yapacakları belirlenmiş, talimatlara uyması bekleniyor. Çocuğun kendisi olmasına bile izin verilmiyor. Bu kişiler kendisinden bekleneni yapmalılar, iyi, akıllı, uslu, çalışkan olmalılar. Bu baskıcı aile ortamına büyüyen çocuklarda da astım hastalığı sıkça görülüyor. Eğer büyürken bu gibi durumlara maruz kaldıysanız, sizi yok saydılarsa, söz hakkı tanımadılarsa, aşırı disiplin ve kurallar içinde yaşadıysanız ya da anne babanız boşandıysa, size kendinizi bulma şansı tanınmadıysa, astımınızın iyileşmesi için çocukluğunuza inmeniz ve oradaki sıkışıp kalmış acı veren duyguları boşaltmanız gerekiyor. Oluşmuş inançları kırmanız gerekiyor. Hiçbir ilaç, hiçbir yöntem bu kadar kalıcı ve etkili bir çözüm getirmez. Tek yapmanız gereken kendinize vakit ayırıp terapi yapmanız, çocukluğunuzda yaşadığınız size üzüntü veren o duyguları, hisleri akıttığınızda, boşaldığında inşallah iyileşme süratle başlıyor. İkinci astım videomda bu konuyla ilgili terapi var. İnşallah kolayca yapacaksınız, şifa olsun. Ayrıca bu terapileri şu an ekranda gördüğünüz videolarımdan yararlanarak da yapabilirsiniz. Terapiyi yaparken endişe duygusu yerine astımın size verdiği sıkıntıyı düşünün o anda, ona yoğunlaşın. Mesela terapide kilo sorunu diyor, siz yine hastalığınıza ve getirdiği zorluğa, nefese, acıya yoğunlaşın. Üçüncü maddemiz kendisini garip, yalnız, yardıma muhtaç, öksüz, yetim hissedenler astım hastası olabiliyor.
Kişi ailesi tarafından terk edilmiş olabilir. Öksüz ya da yetim olabilir. Fakirlik çektiği için kendisini üzgün, garip hissedebilir. Kendisini yardım almak zorunda, birilerine muhtaç hissedebilir. Bu duygular yüzünden hayatın kıyısında, köşesinde yaşıyordur. Hayatın tadını alma, iyisinden yaşama hakkını kendisine görmüyor bile böyle kişiler. Bu duygular yüzünden de astım hastalığı oluşabiliyor. Kişi önce kendisinin duygularının farkına varmalı. Kendisi hakkında inançları neler bunları fark etmeli. Kendisini yalnız, garip mi hissediyor? Fakir, ezik mi görüyor? Birilerine hep muhtaç mı hissediyor? Yoksa bu yetimlik duygusunu hala üstünde mi taşıyor? Bilmesi lazım. Bunun içinde yaşadığı duyguları fark etmek için gözlemlemesi lazım. Bunları kendinizde fark edince, kenardan köşeden bir hayatı ucundan yaşamaya çalıştığınızı fark edince kendinize neler yaptığınızı da anlıyorsunuz. Bu yaşananlar ve hastalık tamamen olumsuz yerleşmiş inançlar, düşünce kalıpları yüzünden yaşanıyor. Siz de hayatınıza bir el atarak, bu olumsuz inançları kırarak sorumlusu olduğunuz hayatı isterseniz güzelleştirebilirsiniz. Siz isterseniz yepyeni bolluk, sağlık, mutluluk dolu bir hayata geçiş yapabilirsiniz. Hem de ömrünüzün sonuna kadar sürecek mutlu bir hayata evet diyebilirsiniz. Yapmanız gereken çocukluğunuzda aldığınız olumsuz inançları ister terapi yaparak, ister olumsuz inançları kırarak ve yeni olumlu inançları, düşünce kalıplarını şifa cümleleriyle kendinize yükleyerek yapabilirsiniz bunu. Olumsuz inançlarınızı kırmak için egonun sesini kısma ve güvenlik çemberini kır videomdaki inanç kırma yöntemlerini uygulayabilirsiniz. Ayrıca astım 2. videomda da vereceğim zaten. Her şeyden önce astım olan biri ya da astımı hiç hayatına sokmak istemeyen biri şu soruları cevaplayıp çözüm bulabilmeli. Hayatımdan memnun muyum? Bu hayatta beni rahatsız eden şey ne? Hayata dair bir sorunum var mı? Akışa uyabiliyor muyum? Çünkü astım hastalığının en önemli sebebi bu. Hayata dair sorunları var, baş edemedikleri. Kendilerini çaresiz, yenilmiş hissediyorlar ve hayatla bağ sağlayan nefes sorunları başlıyor. Bazen sorun küçük ama kişinin kafasında bu sorun çözülmez olabiliyor. Çünkü sorununu bastırıyor, gizliyor, anlatamıyor ya da anlattığı kişilerden çözüm bulamıyor olabilir. Ama hiçbir sorun hayatla bağı kesecek kadar büyütülmemeli. Astım hayatınıza davet edilmemeli. Bir sorun varsa bunun mutlaka bir çözümü de var. Bunu bulmak için mücadele edin ama hastalığa sığınıp pes etmeyin lütfen. Astım hastalığının neden ve çarelerine 2. videomda devam ettim. Terapi ve şifa cümleleri verdim. Şimdilik bu kadar. Videoları paylaşın ki daha çok kişiye faydalı olabilelim. Kalın sağlıcakla. Selamlar. Allah'a emanet olun.